Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle el birliği halindeki bir mülkiyet ile paylı mülkiyetin durumunu paylaşacağız. El birliği mülkiyet dediğimiz mirastan intikal olan bir gayrimenkulün tüm hissedarların imza atmadığı, hepsinin aynı anda intikal yapmadığı hallerde meydana çıkan bir haldir. İştiraklı mülkiyet de denir buna. El birliği halindeki mülkiyet olması için İntikal edilirken hissedarlardan bir kişinin intikal ettiriyor olması gerekir ve hissedarlardan bir kişi intikal ettirdiğinde diğer hissedarların imzası olmadığı için mülkiyeti el birliği mülkiyet halinde bağlı kalır. Bu halde kişinin hisse oranları belli değildir. Kişinin mülkiyeti henüz tam olarak tüm imzalar alınmadığından dolayı paylı mülkiyet haline çevrilmemiş olur. Çevrilmediğinden dolayı da satışının yapılması mümkün değildir. El birliği mülkiyet halinde sadece hissedarlar kendi arasında satış yapabilirler. Bu durumda yine tapu devri yapılmaz. Fakat işlem tapuda kayıt altına alınır ve paylı mülkiyete dönüşme sırasında diğer satan hissedarın hissesi sattığı kişinin adına çıkartılmak suretiyle de paylı mülkiyete dönüş olmuş olur. El birliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönmesi için öncelikli olarak miras sahibi olan bütün hissedarların imza atması gerekir. Bu işlemin doğal sürecidir. Yani tüm hissedarlar gelip imza atarlarsa el birliği halindeki mülkiyet paylı mülkiyete otomatikman dönüşmüş olur. Fakat hissedarlardan birisi gelip bu şekilde imza atmaz ise mülkiyet el birliği mülkiyet halinde kalır. Yine el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürmek için tapuda yeni çıkan yasalar ışığında tebligat yöntemi vardır arkadaşlar. Tebligat yönteminde bir kişi müracaat eder tapuya. Buranın tebligat yöntemiyle paylı mülkiyete çevrilmesi başvurusunda bulunur. Tapu müdürlüğü bu başvuruya istinaden bütün hissedarlara tebligat gönderir. Tebligatın özetinde şu yazar: filanca yerdeki gayrimenkulünüzle ilgili el birliği mülkiyetin bozulup paylı mülkiyete dönüştürülmesi işlemi yapılıyordur. Herhangi bir itirazınız var mıdır diye sorar. Eğer bu tebligatların neticesinde herhangi bir itiraz gelmez ise tapu müdürlüğü kişinin müracaatına istinaden buranın paylı mülkiyete dönüşmesi işlemini yapar. Tabi bunun için gerekli yasal süreçleri vardır. Tebligatın gitmesi, kişinin eline vardığına dair tapu müdürlüğünün eline karşı tarafa, hissedarlara bu tebligatların ulaştığına dair bilginin geri dönmesi gibi safhaları vardır. Yaklaşık olarak işlem hızlı sürecek olursa 1,5-2 ay gibi bir zaman içerisinde tebligat yoluyla paylı mülkiyete dönüşme işlemi de bu şekilde yapılmış olur. Şayet burada bir itiraz eden olursa bu itiraz süreci içerisinde şöyle bir durum söz konusu olur. Yine mülkiyet el birliği mülkiyet halinde takılı kalır. Bu durumda artık biz bunu paylı mülkiyete dönüştüremiyoruz mu? Tabii ki dönüştürme imkanımız var. Bu sefer de mahkemeye dava açılabiliyor. Mahkemeye davayı da yine aynı tebligat yöntemiyle paylı mülkiyete dönüşmesi gibi mahkemeye müracaat edebiliyoruz. Biz ortaklarımızla ayrılamıyoruz, malımızı satamıyoruz. Ondan dolayı burada bir mağduriyetimiz söz konusu. Buranın el birliği halinden paylı mülkiyete dönüşmesini istiyoruz diye mahkemeye dava açabiliyoruz. Bu şekilde mahkemeye dava açtığımızda davamız görülüyor ve burada paylı mülkiyete geçme ile alakalı el birliğinin bozulmasının önünde gerçekten önemli bir engel yoksa o zaman mahkeme bunun paylı mülkiyete dönmesiyle alakalı işlemi gerçekleştirebiliyor. Yani bu el birliği halindeki mülkiyet durumunda satış yapılamadığı için kişi kendi gayrimenkulünü, hissesini satamadığı, değerlendiremediği için bir mağduriyet meydana geliyor. Bu mağduriyetin meydana gelmesini engellemek amacıyla da bu tebligatlı yöntem ve mahkemeye müracaat etmekle
paylı mülkiyete dönüşme yöntemlerini kullanarak arkadaşlar el birliği iştirak halindeki mülkiyetinizi paylı mülkiyete dönüştürebiliyorsunuz. Şimdi burada sizin için bir örnek aldım. Bu örneğimizin içerisinde hem kadastro uygulaması sırasında ada parsel bilgilerinin değişmesi hem de tüm hissedarların tebligatlı yöntemle de yapılmasına rağmen el birliği mülkiyetini bozmak istememesinin üzerine açılmış dava ile el birliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi safhasını ve bu sırada da ada parsel bilgilerinin değiştiğini, ada parsel bilgileri değişmiş olsa dahi kök tapuya göre alınan mahkeme kararına istinaden yeni ada parselleri de dahil olmak üzere alınan mahkeme kararının uygulandığı aşamasını, safhasını göreceğiz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğumuz yer aslında 5537 ada 93 parselken burası kadastro uygulaması görüyor. Kadastro uygulaması gördüğünde yeni ada parseli 5537 ada 6 parsel şeklinde bir hal alıyor. Bu parselimiz gördüğünüz gibi intikal görüyor. İntikal işleminde ise tüm hissedarların imzası değil, herhangi bir hissedarın müracaatı ile yapıldığı için burası el birliği mülkiyet halinde meydana geliyor. Bu arada da yine bu parselimizde ikinci bir kadastro uygulaması oluyor. Bu kadastro uygulaması sırasında da bu parselimiz aslında 5537 adı 65 ve 66 parsel haline dönüşüyor. Biz burada parsellerin bir tanesinin üzerinden gideceğiz. El birliği halinde bağlanmış olan bu mülkiyetimizin hali tapuda bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bakın burada el birliği numarası, bazen bu iştirak no olarak da geçer. Hisse payda kısmında tam olarak görünüyor. Metrekareler kişilerin adına verilmiş ama bunun intikal işleminden tescil edildiği ve el birliği numarasıyla bağlı olduğundan dolayı hisse paylarının belirli olmamasından dolayı satışını yapmamız mümkün değil. Bu tapunun bu halden artık paylı mülkiyete dönüşmesi için yapılması gereken şey arkadaşlar, ya tüm buradaki görünen hissedarların tek tek gelip aynı anda imza atması, el birliğini bozup paylı mülkiyete geçmesi veyahut da tebligat yöntemiyle bir hissedarın yapacağı işlem neticesinde tebligat yöntemiyle itiraz gelmezse buranın paylı mülkiyete dönüşmesi, bu da olmazsa buranın mahkeme kanalıyla paylı mülkiyete dönüşmesinin sağlanması gerekiyor. Burada dediğimiz gibi tebligatlı yöntemle de buranın paylı mülkiyete dönüşmesi mümkün olmadığından dolayı mahkemesi açıldı. Mahkemesinin konusu el birliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesidir arkadaşlar. Burada dava dilekçemizde ada parsel bilgilerimiz ve iştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete bağımsız hareket edemediklerini belirterek taşınmazdaki iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesine karar verilmesini istenmiş. Burada dava süreçleri var tabi. Ben işin neticesini alıyorum arkadaşlar. En nihayetinde davanın kabulü ile bu parselin el birliği mülkiyetinden paylı mülkiyete çevrilmesi ve paylı mülkiyete çevrildikten sonraki yeni hisse nisaplarının bu şekilde belirlenmesi, bu davanın bitmesinden sonra da kararın kesinleşmesinde şerhini bekliyoruz arkadaşlar. Karar da kesinleştikten sonra yine hissedarlardan bir kişi bu mahkeme kararını götürüp tapuya işletmek suretiyle el birliği halindeki tapumuzu müşterek mülkiyet yani paylı mülkiyet dediğimiz artık el birliği numarası yazmayan hisse pay ve paydalarının belirtildiği paylı mülkiyet haline çevirmiş oluyoruz arkadaşlar. İşte el birliği halinde bağlı olan ya da iştirakli tapu dediğimiz satışı yapılamayan bir tapunun normal paylı mülkiyete çevirme süreçlerini bu şekilde izah edebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.